bu sarayın sultanıyım. Karton tahtımın önünde eğilin. Bugün İstanbul'dan bahsedelim. Ama durun, aklınıza o bildik turistik yüzü gelmesin. Bu dev metropolün sokaklarında hayvanlarla kurulan bambaşka, çok özel bir ilişki var. Gelin şimdi İstanbul'un bu şaşırtıcı yaklaşımının dünyanın dört bir yanındaki şehirler için nasıl bir ilham kaynağı olabileceğine birlikte bakalım. İşte bu soru aslında her şeyi özetliyor. Çünkü İstanbul'un hikayesi bizim sokak hayvanları hakkında doğru bildiğimizi sandığımız her şeye, yani bütün ön kabullerimize meydan okuyor. Ve bu öyle sadece bir merhamet öyküsü değil. Bu aynı zamanda çok zekice kurgulanmış bir sosyal ve kentsel inovasyon dersi. Peki bu iş nasıl başlıyor? Her şey İstanbul'un dünyanın geri kalanına "bir dakika, biz farklı bir yol deneyeceğiz" demesiyle başlıyor aslında. Bu öylesine bir tercih değil, çok daha derin, köklü bir felsefenin modern şehir hayatına bir yansıması. İşte bütün farkı yaratan da bu zihniyet. Bakın, dünyadaki çoğu şehir sokak hayvanlığını bir problem olarak görüyor, değil mi? Amaç ne? Onları bir şekilde ortadan kaldırmak. Ama İstanbul bambaşka bir soru soruyor. Onlarla nasıl birlikte yaşarız? Yani sorunu çözmek yerine onu bir birlikteliğe dönüştürme sanatı bu. Ve her şeyi değiştiren o sihirli kelime geliyor, toplumsal sakinler. Düşünsenize, bu yasal tanım bir hayvanı artık bir baş belası ya da bir sorun olmaktan çıkarıp onu tıpkı bizler gibi şehrin meşru bir sakinine dönüştürüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, onlara resmen sizin de bu şehirde var olmaya hakkınız var demek. Yani anlayacağınız bu olay öyle lokal, şirin bir gelenekten çok daha fazlası. İstanbul adeta dev bir yaşayan laboratuvar haline gelmiş durumda ve bütün dünyada bir metropolün içindeki tüm canlılarla birlikte nasıl daha adil, daha uyumlu bir geleceğe evrilebileceğini görmek için bu deneyi gerçekten nefesini tutmuş izliyor. Peki, tamam, felsefe çok güzeldi. Milyonlarca insanın yaşadığı devasa bir şehirde bu iş pratikte nasıl yürüyor? İşte tam bu noktada teknoloji ve merhamet bir araya geliyor ve ortaya gerçekten etkileyici bir şey çıkıyor. Ekranda gördüğünüz bu basit çizimler sizi yanıltmasın, bunların arkasında inanılmaz derecede gelişmiş bir sistem var. Düşünün, mobil veteriner otobüsleri, yani vetbuslar, anında ihbar yapabildiğiniz mobil uygulamalar, hatta toplu taşıma duraklarındaki akıllı besleme istasyonları. Yani İstanbul bu birlikte yaşam fikrini güzel bir dilek olmaktan çıkarmış, resmen tıkır tıkır işleyen, teknoloji destekli bir altyapı kurmuş. Ama durun, teknoloji işin sadece bir yarısı. En son model sistemleri de kursanız bu tek başına yetmez. Bu sistemi asıl ayakta tutan, ona can veren şey bambaşka. İstanbul'un ruhuna işlemiş o benzersiz kültür. İşte bu kültürün tam kalbinde mahalle anlaşması dediğimiz bir şey var. Bu kağıda dökülmüş resmi bir şey değil, yazılı olmayan bir sosyal kontrat aslında. Yani belediye bunu yapacaksınız demiyor. Esnaf, apartman sakinleri, yani mahallenin kendisi bu bizim sorumluluğumuz diyor. Herkes kendi sokağındaki, kendi kapısının önündeki canlının bir nevi koruyucusu, hamisi oluyor. Ve sanmayın ki bu tek taraflı bir iyilik. Hayır. İnsanlar hayvanlara bakıyor, evet, ama hayvanlar da insanlara çok şey katıyor. Düşünsenize o dev metropolün koşturmacasında bir anlığına durup bir kedinin başını okşamak. Bu basit eylem araştırmalara göre yalnızlığı azaltıyor, komşuları birbirine yaklaştırıyor. Yani bu tam anlamıyla bir simbiyoz, karşılıklı bir fayda ilişkisi. Tamam, kulağa harika geliyor. Çok romantik bir tablo. Ama peki işin bilimsel ve ekonomik boyutu ne? Rakamlar da bu hikayeyi destekliyor mu? Gelin şimdi de bu simbiyozun karnesine bir göz atalım. Programın bilimsel bir omurgası var. Buna uluslararası alanda TNVR, bizde ise YKAYB deniyor. Yani yakala, kısırlaştır, aşıla ve en önemlisi yerine bırak. Bakın bu 4 basit adım neyi sağlıyor? Popülasyonu insancıl bir şekilde, yani hayvanları öldürmeden kontrol altında tutmayı. İşte bu merhametle bilimin el ele vermesi demek. Ve rakamlara baktığımızda tablo çok net. Geleneksel barınak sistemleri ne yapıyor? Sürekli bir toplama, itlaf etme döngüsü ve bunun getirdiği devasa maliyetler. İstanbul modeli ise tam tersi. Hem ekonomik olarak çok daha verimli hem de sonuçları çok daha kalıcı. Ne demek bu? Daha sağlıklı bir hayvan popülasyonu, belediye için daha az masraf ve hepsinden önemlisi sosyal olarak birbirine daha güçlü bağlarla kenetlenmiş bir toplum. Ama belki de en çarpıcı sonuç insan sağlığı üzerindeki etkileri.
Bakın, yapılan şehir sağlık araştırmaları neyi belgelemiş? Hayvanlarla aktif bir şekilde ilgilenilen mahallelerde insanların stres seviyeleri daha düşük ve komşuluk, yani o topluluk hissi çok daha güçlü. Ve bu sadece bir gözlem değil, verilerle kanıtlanmış bir durum. Şimdi tablo bu kadar başarılıyken akla hemen şu soru geliyor. İyi de bu model sadece İstanbul'a mı özel, yani bu bir istisna mı? Yoksa dünyanın diğer büyük şehirleri içinde bir çözüm olabilir mi? Şimdi dürüst olalım. Bu modeli alıp kopyala yapıştır yapmak o kadar kolay değil. Tabii ki her şehrin kültürü, yasaları, dinamikleri farklı. Ama işin özündeki felsefe evrensel. New York ve Londra gibi şehirlerde bu sistemden ilham alan pilot programlar başlatılıyor bile. Vizyon ne peki? Şehirdeki biyoçeşitliliği, yani diğer canlıları sonradan akla gelen bir detay olarak değil, tıpkı yollar, binalar gibi şehrin temel bir altyapısı olarak görmek. Sonuç olarak İstanbul'un bu cesur deneyi hepimizin önüne temel bir soru koyuyor. Biz bu şehirleri kimin için tasarlıyoruz? Sadece biz insanlar için mi, yoksa içindeki tüm yaşam formları için mi? Belki de uzun zamandır aradığımız o daha şefkatli, birbirine daha bağlı toplumun anahtarı en başından beri gözümüzün önünde, yanı başımızdaki sokaklardaydı.